Şerife'nin örgü dünyasına hoş geldiniz. Bugün sizlere eksiltmesi artırması olmayan, ayağı çok güzel kavrayan bir bayan patik modeli anlatmak istiyorum. Şu gördüğünüz parçada olduğu gibi tek parça halinde örerek, ayrıca patiğin büyüklüğünde ördüğünüz yerde çok rahatlıkla ayarlayabileceğiniz bir model oldu. Önce bir ölçü vererek başlamak istiyorum. Patiğimizi şu gördüğünüz ensiz kısmından başlıyoruz. 9 santim genişliğinde bir örgü başlıyoruz. Orta kısmında üçlü saç örgüsü kullandım. Bu saç örgüsünün olduğu kısım biraz daha toparlar. Başlarken ona göre başlamanız lazım. Kullandığınız ipin ve şişin kalınlığı ne olursa olsun hazırladığınız örgünün en az 9 santimetre genişliğinde olması gerekiyor. Bu genişlikte başladığınız örgüyü ayağınıza ölçerek istediğiniz numaraya kadar ayarlayabilirsiniz. Bu şekilde ayağınıza patiği ölçerek bitirmeniz gerekiyor. Ölçü konusunda ayarlaması çok kolay olacaktır. Çünkü kullanılan ipin ve şişin kalınlığına göre verdiğim sayılar, uzunluklar denk gelmeyebiliyor. Ama bu şekilde rahatlıkla ölçerek tam ölçüde bir patik modeli elde edebilirsiniz. Şimdi patiğimizi bu ensiz kısmından başlıyoruz ve örerek tamamlıyoruz. 26 ilmekle başlıyoruz. Başlangıçta ve sonda 7'şer tane ilmek haroşa olarak devam ediyor. Orta kısımda ise 4, 8, 12 ilmek olmak üzere ortadaki burgu bölümünü hazırlıyoruz. Şimdi patiğimizin uzunluğuna gelince ...43 santimetre uzunluğunda 9 santim eninde bir parça ördüm. 37, yaklaşık 38 numaraya denk gelecek bir büyüklükte. Şimdi isterseniz önce birlikte yapılışını görelim. Sonra bu tek parça halinde ördüğümüz örgüyü patiğe nasıl çevirdiğimizi görelim. Patiğimizin yapımında 100 gramı 250 metre olan akrilik bir ip kullanıyorum. 100 gram 250 metre kalınlığında kullandığınız her marka ip aynı büyüklükte ölçüyü size verecektir. 3,5 numaralı şiş kullanıyorum. Dediğim gibi ip ve şiş kalınlığınız benimki ile aynı olduğu takdirde ölçüleriniz de aynı olacaktır. Ben rahat anlatabilmek için çift şişe ilmek atıyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 26. 26 ilmeğimle örgüme başlıyorum. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Şu anda örgümün ilk sırasındayım. Örgümün ön yüzündeyim. Sıra boyunca ilmeklerimin tamamını düz olarak örüyorum. Kenar ilmeğini ters örerek örgümü bitirdim. Şu anda örgümün arka yüzündeyim, ikinci sırasındayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Burada başlangıçtaki 7 ilmek haroşa devam edecek. 2, 4, 5, 6, 7. Sonraki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. 12 ilmeğimiz burgu bölümün olduğu kısım ters olarak örülecek. 3, 6, 7. Kalan 7 ilmeğimizi düz örüyoruz. Ben son kalan ilmekleri ters örüyorum. Özellikle bu haroşa örüşünde kenar kısmı böylece daha güzel duruyor. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Sıra boyunca ilmeklerimin tamamını düz olarak örüyorum. Bu şekilde hepsini düz örüyoruz. Ön yüzde 3. sıramı tamamladım. Örgümün arka sırasındayım. 4. sıradayım.
Başlangıçtaki 7 ilmeğimi düz örüyorum. 2 4 5 6 7. Sonraki 12 ilmeği ters örüyorum. Üç, 6, 7. Sondaki 7 ilmek tekrar haroşa olarak devam edecek. Şimdi tekrar örgümün ön yüzündeyim. Sıra boyunca bu sırada ilmeklerimi tekrar düz olarak örüyorum. Ve sıramı tamamlıyorum. Örgümün tekrar arka tarafındayım. Başlangıçtaki 7 ilmeğimi düz olarak örüyorum. 2 4 5 6 7. Sonraki 12 ilmeğimi ters örüyorum. Ve son kalan 7 ilmeğimi haroşa olarak devam ettiriyorum. Örgümün tekrar ön tarafındayım. Bunu başlangıcı özel bu şekilde 6 sıra olarak tamamladık. Başlangıçtaki 7 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Ortadaki burgu yaptığım bölüme geldim. Burada 3 aşamaya bölüyoruz. İlmekleri 4 4 4. İlk aşamada bu başlangıçtaki 4 ilmekle ortadaki kalan 4 ilmeğe yer değiştiriyoruz. Şöyle anlatayım ben size. Ortadaki bu 12 ilmeğin ilk 4 ilmeğini ortadaki ilmekle yer değiştiriyoruz. Sonraki burgu işleminde en sondaki kalan 4 ilmeği ortadaki ilmekle yer değiştiriyoruz. Her defasında kenarlarda bulunan ilmekleri örgünün iç tarafına doğru alarak burgu işlemini yapıyoruz. İlk 4 ilmeği atladım. Ortadaki kalan 4 ilmeği arka taraftan şişime alıyorum. Her defasında örgünün başındaki ve sonundaki ilmekleri örgünün ön tarafından örgünün orta kısmına doğru yer değiştiriyoruz. Sonrasında ilmeklerimizin tamamını düz olarak örüyoruz. Bu şekilde ilk burgu işlemimizi yapmış olduk. Örgümüzün arka yüzünde başlangıçtaki ve sondaki 7 ilmeği düz, ortadaki kalan 12 ilmeği ters örerek devam ediyoruz. Bu şekilde örgümüzün arka sırasında bir sıra örmüş olduk. Şu anda örgümün ön yüzündeyim. Sıra boyunca ilmeklerimin tamamını düz örüyorum. Ve ikinci sırayı tamamlamış oluyorum. Şu anda örgümün arka tarafındayım ve şu anda örgümün 3. sırasındayım. İkinci burgu için. İlk 7 ilmeğimi düz, sonraki 12 ilmeğimi ters örüyorum ve son kalan 7 ilmekle düz örerek bitiriyorum. Örgümün ön yüzündeyim ve 4. sırasındayım. Bu sırayı bütün ilmekleri düz örerek tamamlıyorum. Örgümün arka tarafındayım ve 5. sıradayım. Başlangıçtaki ve sondaki 7 ilmeği düz, ortadaki kalan 12 ilmeği ters örerek bu sırayı tamamlıyorum. Sadece örgümüzün ilk başlangıcında 6 sırayı tamamladıktan sonra 7. sırada burgu işlemini yapıyoruz. Sonrasındaki burguların tamamında 5 sırayı tamamlıyoruz. Örgümüzün 6. sırasına geldiğimiz zaman her defasında yeni burgu işlemi yapıyoruz. Şu anda ikinci burgu modelimin ön yüzündeyim ve 6. sırasındayım. Başlangıçtaki
7 ilmeğimi düz ördüm. Burada ilk başlangıçta örgümüzün başındaki 4 ilmeği örgünün ortasına almıştık. Bu defa sondaki 4 ilmeği örgünün ortasına alıyoruz. Bunun için başlangıçtaki 4 ilmeği önce düz olarak örüyorum. Örgümün sonundaki ilk 4 ilmeği atlıyorum. Sondaki 4 ilmeği örgümün önünden diğer şişime aktarıyorum. Baştaki kalan 4 ilmeği örgümün arka tarafından yer değiştiriyorum. Bir defasında başlangıçtaki 4 ilmeği ortaya alıyoruz. Sonraki defada sondaki 4 ilmeği ortaya alıyoruz. Ama bunu her yapışta yer değiştirdiğimiz baştaki ve sondaki ilmeği örgünün ön tarafından yer değiştiriyoruz. Sonrasında bu ilmeklerin hepsini düz olarak örüyorum. Ve ikinci burgu işlemimi de yapmış oldum. Son kenar ilmekleri ters örerek devam ettim. Arka yüzden birinci sırayı örüyoruz. Bu şekilde 5 sırayı tamamladıktan sonra 6. sırada aynı ilk başlangıçtaki burgu işlemini yapıyoruz. Yani ilk 4 ilmeği örgünün ortasına alıyoruz. Sonraki 6. sırada sondaki bulunan 4 ilmeği örgünün ortasına alarak burgu işlemine devam ediyoruz. Bu şekilde saç örgülerimizi tamamladık. Şöyle ilk yaptığım burgu işlemini saymak istiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 adet burgu işlemi yaptım. Tekrar 5 sıra ördüm. Altın sırada ilmeklerimi keserek bitirdim. Şimdi bu bitiş ve başlangıç kısımlarını örgümün ön yüzü içe gelecek şekilde birleştiriyorum. Burası topuğun arka kısmına gelen bölümü oluşturuyor. Hemen burayı dikerek birleştirme işlemine geçiyorum. Bu kısmı makine dikişi şeklinde dikmek istiyorum. Bu şekilde bu ensiz başlangıç kısmını dikerek bitiriyoruz. Bu kısmı dikerek geldim. Burası topuk kısmını oluşturan bölüm. Bu kısmı biraz hafif yuvarlayarak dikmek istiyorum. Biraz daha içeri kısımdan bu kısmı yuvarlıyorum. Şimdi taban kısmına geçtiğim zaman karşılıklı şekilde tutuyorum. Bir ilmek buradan, bir ilmek buradan alarak bu kısmı böyle dikerek devam ediyorum. Ki ayağın altında dikiş rahatsız etmesin diye. Karşılıklı birer tel alarak taban kısmını dikmeye devam ediyorum. Bu şekilde biraz daha ilerleyerek dikmeye devam ediyoruz. Burası patiğimizin burun kısmına gelen bölüm. Yaklaşık 2 santimetre kadar kaldıktan sonra bunu her ilmekten bir defa geçerek önce tel şeklinde burayı dolanıyorum. Bu şekilde her ilmekten bir defa geçerek etrafını dolanıyorum.
şekilde başlangıç noktasına kadar devam ediyorum. Başlangıç noktasına geldiğim zaman ipimi çekerek bu kısmı topluyorum. Bu şekilde burayı yuvarlak bir görünüme getiriyorum. İpimi sabitliyorum. Ve burayı tamamlamış oluyorum. Bu şekilde burun kısmına gelen bölümü yuvarlamış oluyorum. Burası da topuk kısmımız. Şimdi patimizin üst bölümüne gelen kısmı toparlayarak dikmemiz gerekiyor. Şu şekilde ikiye katlıyorum. Orta başlangıç noktasını buluyorum. Aynı şekilde yaklaşık bir 2 santimetre kadar geriye giderek dikmeye başlıyorum. Aynı şekilde örgümü tekrar ters çeviriyorum. Her ilmekten bir defa geçerek bu şekilde etrafını dolanıyorum. Başladığım yerin aynı hizasına kadar devam ettim. Önce burayı toparlamak istiyorum. Şu şekilde. Başlangıç noktasına geçiyorum. Birkaç defa geçerek burayı sabitliyorum. Sonrasında karşılıklı birer tel girerek aynı tabanda yaptığım gibi bir miktar daha dikmeye devam ediyorum. Bu kadar yeterlidir benim için. Hemen ipimi sabitliyorum. Ve dikişimi bitiriyorum. Ben patiğime bir tane bu şekilde pompon yaptım. İsterseniz kurdele şeklinde küçük bir parça örerek dikebilirsiniz. Ayağı gördüğünüz gibi tam kavrayan, ölçüsü kolaylıkla ayarlanabilen bir patik modeli oldu. Herhangi bir artırma eksiltme yok. Saatler içerisinde örerek giyebileceğiniz oldukça pratik ve hoş bir patik modeli yapımını anlattım sizlere. Herkese kolay gelsin.